Abi yapay zeka çıktı. WordPress bitti. Web tasarımı bitti diyordun değil mi? Bitmedi kardeşim. Dur orada bir. WordPress 7.0 çıktı. 7.0'la beraber yapay zekayı artık entegre bir şekilde kullanabileceğiz. WordPress'in 7.0 özelliklerini şimdi anlatacağım. Neler geldi, neler gitti bakacağız. Ama ondan önce bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmuyorsun ve hemen anlatıyorum. WordPress 7.0'la gelen özellikleri anlatmaya geçmeden önce bu 7.0'ı nasıl yükleyebiliriz onu anlatayım. Ancak şöyle bir uyarı yapayım. Bunu kesinlikle canlı ve yayında olan bir sitede yüklemeyin. Çünkü bu da henüz beta sürümünde. O yüzden bunu deneme amaçlı bir alt domainde veya çalışmayan, işe yaramayan boş bir yerde deneyin. Çok istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız, incelemek istiyorsanız. WordPress 7.0'ı nasıl alabiliriz biliyor musunuz? Eklentiler kısmına gelip yeni eklenti ekle dedikten sonra buraya WordPress unuttum neydi? WordPress Beta Tester'da aynen. WordPress Beta Tester yazıyoruz yeni eklenti kısmına ve karşımıza çıkan şu ilk olan eklentiyi etkinleştirip siteyi kuruyoruz. Sonrasında bir yapmamız gereken bir ayar daha var. Bu eklentinin ayarlar kısmına gidip Save After Switching özelliğini Bleeding Edge yapıyoruz. Sonrasında altta olan özelliği de Beta RS Only işte neyse RC Only. Bunu seçiyoruz. Bunları değişikliklere kaydediyoruz. Sonrasında güncellemeler kısmına geldiğimizde burada 7.0 sürümü gözükecek. Kur dediğinde 7.0'a kurabiliyorsun WordPress'in 7.0 sürümünü. Bunu nasıl geçebileceğimizi anlattık ama az önceki uyarıyı sakın kaçırma. Bunu canlı bir site, çalışan bir sitede yapmana hiç gerek yok. Zamanı geldiğinde zaten yayına gelecektir. Şimdi 7.0'la neler karşımıza çıkıyor, neler bizi bekliyor. Anlatacağım ilk özellik nedir biliyor musunuz? İlk özellik bakın bu paneldeki renk şemasındaki değişiklik olacak. Şu hemen yan tarafa eski 6.9.4 sürümüyle olan bir panel de var. İkisini karşılaştırdığımda zaten renk farkları oldukça karşımıza çıkıyor. Bakın sol tarafta üzerine geldiğimde buradaki renkler biraz daha canlı, karşıtlığı daha iyi ayarlamışlar öyle söyleyeyim size. Burada daha hafif tonlar tercih edilmişken burada daha karşı tonlar seçilmiş ki kullanılabilirlik açısından da kullanıcı deneyim açısından da çok daha iyi olmuş. Üzerindeki mavi hover efekti de çok daha iyi, eskisinde yoktu. Böyle daha iyi bir hal almış. Bir ikinci özelliği de aynı buradaki mantığın geçişlere ufak bir efekt eklemişler. Bakın geçişler daha yumuşak bir efektle aynı sayfada geçiyorlar. Nasıl anlatalım? Bunu eskisine karşılaştıralım. Burada mesela tıkladığımda bir tak diye bir geçiş var. Tak. Daha sert bir geçiş varken yeni 7.0 sürümüyle özellikler arasındaki geçiş daha bir efekte sahip olmuş oldu. Tabii bu çok kullanıcı deneyimini değiştiren önemli bir özellik değil ancak anlatmamız gereken bir özellik. Peki başka neler oldu? Başka neler oldu biliyor musun? Şu yukarı tarafa bir CTRL-K kısa yolu geldi. Burada bir arama kısa yolu etkinleştirilmiş. Buraya tıkladığımda istediğim mesela çok karmaşık yoğun bir siteye sahip olduğunu düşünürsek, çok detaya sahip olan bir siteye sahip olduğunu düşünürsek aradığını hemen her an bulamayabilirsin. O yüzden burada bir arama kısa yolu gelmiş. Burada da istediğin sayfaya veya özelliğe gitmek istediğin yeri yazdığında direkt seni istediğin kısma gönderecek öneriler karşına çıkartıyor. Böyle de bir kısa yol özelliği karşımıza çıkmış 7.0 sürümüyle beraber. Burada etkisinde böyle bir özellik yok, herhalde başka bir noktada olabilir sanırım ama bu üst barda yok. Şimdi önemli özelliklerden bir tanesine geçelim. Esas bizim işimize yarayacak önemli bir özelliğe geçelim. O da nedir biliyor musunuz? Burada neredeydi? Ayarlar kısmının altında Connectors var. Bu nedir? Yapay zekayı bağlayabiliyoruz artık. Anthropic, Cloud, Gemini, OpenAI bunların API key'lerini alıp buraya bağladıktan sonra WordPress sitende bu key'lerle beraber yapay zekayı kullanabiliyorsun. Bunlarla neler yapabilirsin biliyor musun? En ufak bir örnek vermek gerekirse, çok basit bir örnek vermek gerekirse API'yi bağladıktan sonra ortamlarda yani görsellerde kendi görsellerini direkt burada üretebiliyorsun. Yani kendi görsellerini direkt burada düzenleyebiliyorsun yapay zeka ile beraber. Mesela böyle bir görselim var diyelim. Şuradaki masayı olmasını istemiyorsun. Burada hemen karşına çıkacak ki Gemini ile örneğin Gemini'yi bağladın. Gemini ile düzenle deyip buradaki masayı kaldırma imkanı olacak gibi şeyler veya yeni bir görsel ekleme imkanı olacak. Bu şekilde de ayarlardan Connectors'ten de yapay zekayı bağlayabileceğiz artık. 7.0 sürümüyle beraber gelen önemli özelliklerden bir tanesi de
ortak yazma. Bunu nasıl anlatayım? İşte işbirliği yani. O aynı anda çalışma imkanı sunuyor. Bunu şöyle anlatayım. Burada ayarlar kısmında yazma kısmına gelip buraya yeni bir collaboration özelliği geldi. Bu nedir? Şunu mesela Türkçe'ye çevirelim. Gerçek zamanlı işbirliğine erken erişimi etkinleştirin. Gerçek zamanlı işbirliği web sitenizin performansını etkileyebilir diyor. Bu nedir? Ben bu site üzerinde çalışıyorum ancak aynı zamanda başka birisi de çalışabilir bu sitede. Benim dışında müşteri de çalışabilir veya bu siteyi 3 kişi ortak oluşturmaya çalışıyoruz. Bu özelliği aktif ettiğim sırada ben şu an saat 3'te bu siteyi düzenlerken, ana sayfayı düzenlerken benim ortağım gidip 15 tane blok yazısı ekleyebilir aynı zamanda gerçek zamanda. Bu şekilde bu özellikle 7.0 sürümüyle karşımıza çıkıyor. Aynı anda çalışma imkanımız. Son sürümle beraber blok editörde de bazı özellikler gelmiş. Blok editörde de bazı yenilikler var. Blok editör nedir? Blok editör kısmı da burası. Burada bazı özellikler var herhalde. Ancak ben buraya hakim olmadığım için bu kısmı anlatmayacağım ki buraya hakim olan kişinin sayısında 10 elin parmağını geçtiğini düşünüyor muyum? Olabilir, bilmiyorum. Ben değilim ama o parmaklardan bir tanesi. O yüzden blok editör kısmına gelen özellikleri anlatmayacağım. O kısmı geçtik. Çok da mühim özellikler var aslında sanırım ama anlatmayacağız. Bir diğer noktada ne biliyor musun? Artık görselleri sunucuda işleme özelliğini kaldırmışlar. Görselleri sunucuda değil tarayıcıda işleyecekler. Bu yüzden web site hızının görsellere etkisi biraz daha azalmış oldu. Yani artık ben her zaman diyordum ya, görseller önce bir WebP'ye çevirin, önce bir boyutunu düşürün, öyle yükleyin diyordum. Ki çok önemliydi bu hız için. Ancak artık sunucuda değil tarayıcıda yükü olduğu için çok da önemli kalmayacak gibi gözüküyor. Ancak şu an çok erkenden konuşmaya hiç gerek yok. Yine de biz bunları optimize edip öyle web sitemize yüklememiz daha mantıklı olacaktır. Çok önemli olmayan bir özellik daha vardı. O da neydi? Görünümün altında bir font özelliği geldi. Eski sürüm 6.9'da görünümün altında bir font özelliğimiz yoktu. Fonts nedir? Yazı tipleridir. Bu da şuna sahip olmamızı sağlayacak 7.0 ile beraber tüm sitenin veya temanın yazı tipini buradan değiştirme, yenileme veya farklı şekilde varyantlar kullanma imkanımız var. Bu aynı zamanda Google Fonts'la da beraber çalışıyor. Bu Google Fonts'u da bağlama imkanımız var. 7.0 ile da yazı tipleri için biraz daha optimize edilmiş halde gelecek bize. Şöyle bir tekrar göz attığımda anlatacağım başka bir özellik kalmadı. Tabii ki bu sürümün bize en çok faydası başlarda anlattığım neydi? Connectors ile beraber yapay zekayı WordPress sitemize direkt API key'lerine bağlama imkanıydı. Bununla beraber artık yapay zeka ile beraber istediğimiz tarzda tasarımları veya özellikleri çok daha kolay bir şekilde vibe coding ile daha hızlı bir şekilde yapma imkanımız var. Vallahi merakla bekliyoruz. İnşallah güzel olur, hayırlı olur. WordPress 7.0 sürümü de bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz.